Evet sevgili öğrenciler, tekrar hoş geldiniz. 10. ve sonuncu ünitemiz olan Natural Forces ünitesini beraberce işleyeceğiz. İletişimsel fonksiyonlar ve beceriler bölümünde de görüldüğü üzere tahminde bulunma, gelecekle ilgili tahminlerde bulunma ve sebep-sonuç ilişkileriyle ilgili belli gramer yapıları bu ünitede hedef gramer yapılarından birkaç tanesi. Gelin beraber hedef kelimeleri dinleyelim ve bu kelimelerle ilgili zaten sizin bireysel olarak çalışma yapmanız gerektiğini her seferinde söylüyorum. Evet, hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugün 10. ve sonuncu ünitemiz olan Natural Forces ünitesini beraber işleyeceğiz. Bu ünitedeki iletişimsel beceri hedeflerimiz gelecek hakkında will yapısını kullanarak tahminlerde bulunma ve sebep-sonuç ilişkisini bildiren bağlaçları kullanarak sebep-sonuç ilişkisi kurabilme. Gelin hep beraber hedef kelimeleri dinleyelim, takip edelim ve daha sonrasında zaten bunlarla ilgili bireysel olarak kelime çalışmaları yapmanız gerektiğini her seferinde vurguluyorum. Kelime çalışması yapmadığınız zaman da kalıcı olmayacağını biliyorsunuz ve 1-2 ay sonra unutulup sınavda karşınıza çıktığı zaman hatırlayamadığınız zaman sizin için dezavantaj oluşturacağını zaten biliyorsunuz. Evet, dinleyelim hep beraber, takip edelim. Unit 10, Natural Forces. Page 184. Target vocabulary. Listen and focus on the pronunciation of the words. Track 10.1. Aftershock. Noun. A smaller earthquake following a large earthquake. Avalanche. Noun. The huge amount of snow that comes down a mountain, blocks ways and causes loss of life. Collapse. Verb. Suddenly fall down. Deforestation. Noun. The act of cutting down a huge number of trees in a forest, which causes loss of fresh air and oxygen for organisms. Disaster. Noun. A sudden accident or a natural incident that causes great damage or loss of life. Drought. Noun. The state of having no water which threatens life. Earthquake. Noun. The shaking of the underground of the earth which can cause loss of life and severe damage. Epidemic. Noun. A widespread occurrence of an infectious disease in a society. Erosion. Noun. The process of being worn away by wind, water, or other natural agents. Famine. Noun. The state of having no food to eat, resulting in loss of life. Flood. Noun. Overflowing of a large amount of water beyond its normal limits and causing severe damage to people, buildings, etc. Forest fire. Noun. The burning of trees, bushes, plants, etc. in a forest. Huge. Adjective. Extremely big. Hurricane. Noun. A storm with a violent and speedy wind. Landslide. Noun. A downfall of a mass of earth or rock from a mountain or cliff. Lava. Noun. Hot, fluid rock erupted from a volcano. Loss. Noun. The fact or process of losing someone or something.
Medical, adjective, related to the treatment of diseases by using medication. Melt, verb, turn a solid substance into liquid by heating it. Natural force, noun, a severe situation existing in or happening due to nature and not made or caused by human beings. Overpopulation, noun, the state of having a huge number of people living in a certain place without enough space, resources, etc. for life to continue. Ozone layer, noun, a layer in the Earth's stratosphere containing a high concentration of ozone which absorbs the ultraviolet radiation from the sun. Poverty, noun, the state of having no money or enough resources for survival. Shaking, noun, the strong vibration of a land or an area. Shortage, noun, the result of having very little or no resources for survival. Soil, noun, a black or dark brown material consisting of a mixture of organic remains, clay and rock particles. Suffer, verb, experience or go through something bad or unpleasant. Supply, verb, noun, make something necessary available to people. Survive, verb, stay alive. Survivor, noun, a person who stays alive after a disaster, accident, etc. Take action, verb phrase. Do something serious to solve a problem that threatens life. Take place, verb phrase. Occur in a certain place. Threatening, noun, causing serious danger. Tornado, noun, mobile and destructive rotating winds in the shape of a huge cloud, causing damage in a large storm system. Toxic waste, noun, the poisonous waste of industries that damage the environment. Tsunami, noun, the huge and destructive waves that undersea earthquakes cause. Underwater, noun, happening beneath the surface of water. Volcano, noun, a mountain which has a crater through which lava, rock fragments, hot vapour and gas are rejected from the Earth's crust. Volcanic eruption, noun, a sudden outbreak of a volcano. Volunteer team, noun, a team that works for saving lives or helping people in need without asking for any financial support or money. Warn, verb, inform someone about a possible danger in advance. Waste disposal, noun, the act of getting rid of all the waste in a region. Page 191. Evet, hedef kelimelerimiz bunlar. Fark ettiyseniz diğer ünitelerin hedef kelimelerin hemen hemen 2 katı kadar kelime var. Bu da bu üniteden daha çok soru gelebileceğini ya da bilinmeyen kelime olabileceğini gösteriyor. Buna dikkat edin ve vocabulary ile ilgili alıştırmaları dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Anlaşılmayan, öğrenilmeyen hiçbir kelimenin kalmaması gerekiyor. Ve o kelimeleri de doğru yerde kullanmanız çok çok önemli. Burada boşluk doldurma aktivitemiz var zaten artık biliyorsunuz. Hep yaptığımız aktivitelerden bir tanesi. Burada mind mapping yani zihin haritası oluşturma ile ilgili bir aktivite var. Kavram haritasını doğru doğal afet sözcükleri ile dolduracaksınız. Mesela buradaki doğal afetler hava durumlarından dolayı oluşan doğal afetler. Buradaki yer kürenin hareketi ile oluşan, hareketi sonucu oluşan afetler örneğin. 3. bölümde insanların yaptığı hatalardan kaynaklanan
doğal sorunlar ile ilgili kelimeleri yerleştiriyorsunuz. Dördüncü aktivitemiz de yine vocab üzerine. Soruları okuyup kısa cevaplar veriyorsunuz. Mesela birincisi, what erupts and sends out ash and lava. Evet, lav ve kül ortaya çıkaran ve patladığı zaman ortaya kül ve lav ortaya çıkaran nedir? It's a volcano. The first one is done by me. Evet, burada da bir puzzle'ımız var. Açıklamalar var. Uygun kelimeleri buluyorsunuz ve crossword puzzle'a yerleştiriyorsunuz. Evet, gramer bölümünde making predictions about the future, yani gelecek hakkında tahminde bulunurken will yapısından yararlanıyoruz. Will yapısı belli bulgular sonucunda, mesela dışarıya bakıyorsunuz, havada bulutlar var ve bugün yağmur yağacak gibi bir tahminde bulunuyorsunuz. O anda aklınıza gelen gelecekte olabilecek durumlarla ilgili konuşurken will yapısını sıklıkla kullanıyoruz. Örnekleri dikkatlice inceleyebilirsiniz. Dikkat edin, bunların başında hep I think var. Bence, sanırım anlamında kullanılıyor. Will yapısı zaten cümle yapısı olarak çok kolay bir yapı. Will'den sonra fiilimiz birinci halinde kullanılıyor. Onu da biliyorsunuz. Olumsuz ve sorularda da aynı şekilde fiilimiz hep birinci halinde kullanılıyor. Will ile gramer alıştırmalarını zaten şimdi buradan itibaren dinlemeye devam edeceğim. Tamam hocam. Şuradayım ben. Evet, 191. sayfadaki dinleme practice bölümünden dinleme aktivitelerini beraberce yapalım. Dikkatlice dinleyin. Page 191. Exercise 1. Listen to the sentences and circle the correct answer. Track 10.2. 1. People will suffer more from natural disasters in the future. 2. Tsunamis are great waves that cause great damage to people and their homes. 3. Volcanic eruptions are very dangerous and destructive. 4. There is a very big avalanche in the area. 5. I think there will be a terrible drought in the village soon because there has been no rain for the last few months. 6. Earthquakes can cause tsunamis in the oceans. 7. Because of the wildfire, most of the animals have to move away from the forest. 8. After heavy rain, a flood can damage houses and farms and finally cause severe landslides. 9. After the eruption of a volcano, ash can cover the area it occurs. 10. According to the weather forecast, there will be a very bad storm tomorrow. Page 191, Exercise 2. Listen and put the pictures in the correct order. Track 10.3. After thunder and lightning, generally a strong hurricane starts. Then a huge tornado can appear, and it is powerful enough to destroy everything, everywhere. Heavy rain can start after such a situation, and everybody expects to have a flood which causes landslides as a result of it. Page 193. Evet. İkinci bölümde resimleri anlatım sırasına göre sıraya koyuyorsunuz. Birkaç kere dinlemeniz gerekebilir.
Evet, gramer bölümünde ikinci hedef dil bilgisi konumuz neden ve sonuç belirtme. Given reasons and results. Neden bildirirken because, sonuç bildirirken so kullandığımızı bundan önce de zaten söylemiştik, işlemiştik. Buradaki örnek cümleleri güzelce inceleyin. Anlaşılır olmasına dikkat edin. For example, the first one, I think we will have serious droughts in the future because we waste all the natural resources of the world. We should stop wasting them for a better future. Burada bakın because'la sebep belirtiyor. İleride ciddi kuraklıklar yaşayacağız çünkü doğal kaynaklarımızı boşa harcıyoruz. Çünkü so ile kullanılan yapıya bakın. I think global warming will be a very life-threatening problem in the future, so everyone must do something and take certain precautions. Evet, küresel ısınma bence ileride hayatımızı tehdit eden bir problem olacak. Bu yüzden herkes bir şeyler yapmalı ve belli önlemleri almalıdır. Bakın bu yüzden sonuç olarak sonuç bildirirken so'yu kullanıyoruz. Sebep bildirirken because kullanıyoruz. Bununla ilgili de grammar practice bölümümüzü mutlaka yapın. İkinci bölümde de should gereklilik kipi biliyorsunuz. Yapmamız gerekli. Yapmamamız durumunda ciddi sonuçlar doğmuyor sizin için ama yapsanız iyi olur anlamı veriyor. Arkasından da her zaman gibi modullarda geniş zaman bildiriyor. Fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. People should make a disaster plan. Felaket planı yapmalıdır insanlar. Yapsa iyi olur anlamında kullanılıyor. Evet, page 193. There is another listening practice. Exercise 1. Listen to the expert who is given advice about what to do during an earthquake and choose the correct answer. Track 10.4. To know what to do in case of emergency is very important. For example, during an earthquake, if you are in a house, you should find a safe place and cover your head. If you are outside, you should find a safe place far away from buildings. If you are in a vehicle, you should leave the vehicle and find a safe place far away from buildings. Page Evet. Çok açık bir dinleme aktivitesi. Evet. Page 194. We can continue with second and third exercise and then we will jump into fourth exercise. 194. Exercise 2. Listen to the emergency service and tick the correct advice about what to do during the tornado. Track 10.5. During a tornado, you should stay at home and you shouldn't go out and start running. If it is not necessary, you shouldn't go out. You shouldn't drive your car. You should take some biscuits and water and keep your phone available. Page 194. Exercise 3. Listen to the speakers and write which natural disaster they are talking about. Track 10.6. 1. It is a powerful, destructive and severe storm. It is a frightening hurricane. 2. It is a fire that starts usually by itself, but sometimes it is started by people. It is seen especially in forests and spreads rapidly. 3. It is a mountain that sends out lava, magma
rock, gas, or ash from the hole in the top. 4. It is a sudden movement of the Earth's surface. 5. It is a very high and huge wave caused by an earthquake under the sea. 6. It is the fall of a large amount of snow and ice from the mountain. Page 195, Exercise 4. Listen and circle the correct picture. Track 10.7. 1. A tsunami is a huge and extremely dangerous wave that happens as a result of an earthquake. 2. A tornado is quite destructive for the people of the area that it occurs. 3. A hurricane is a very strong wind and it is almost impossible for people to walk outside when it occurs. 4. A drought is the result of having very little rain or having no rain for a certain amount of time. Dinleme aktivitelerimiz burada sona eriyor. Bundan sonra gene dinleme yapacağız ama reading bölümümüz var. It's about volcanoes. Dinledikten sonra anlama sorularımız var. Arkasından true false sorularımız var. Arkasından kelime bölümümüz var. Buradaki 6 kelimenin tanımını kendi cümlelerinize yapacaksınız. Kendi cümlelerinize yapamasanız da sözlükten yardım alabilirsiniz. Arkasından kısa bir okurken dinleme bölümümüz de var. It's about tsunamis. Evet, gelin dinleyelim. Page 196. Reading. Exercise 1. Listen, read the passage below and answer the questions accordingly. Track 10.8. Volcanoes. A volcano is a mountain that hot liquid rock, that is lava, comes from the ground. Most volcanoes have a crater on top of them. When a volcano is active, certain materials like steam, gases, ash and broken rock pieces come out of it. When there is a certain amount of pressure that keeps rising, the volcano erupts. As a result of this pressure and eruption, the top of the volcano blows off. Then the magma comes out. This coming out of the magma can sometimes be very quick and sometimes be slow. In fact, magma and lava are the same things in different places. When it is underground, we call it magma, but when it erupts to the surface, we call it lava. We have nearly 1,500 volcanoes around the world, and they are in every continent. There are also volcanoes on other planets. One example of this is Olympus Mons on Mars. It is a common and true way to classify a volcano by how many times it erupts. The volcanoes that may erupt at any time again are called active volcanoes. However, the volcanoes that are quiet now are called dormant, and those volcanoes that have been inactive and that have not erupted for thousands of years are called extinct. An active volcano is erupting or has erupted in the last 10,000 years. An example of an active volcano is Eyjafjallajökull in Iceland. A dormant volcano is sleeping, but it may wake up in the future. An example of a dormant volcano is Mount Kilimanjaro in Tanzania. Answer the questions. Track 10.9. A tsunami is a very high and huge wave caused by an earthquake under the sea. An earthquake or a volcanic eruption causes a tsunami. It is very common that before a tsunami, a terrible earthquake under the sea occurs
and causes huge and frightening waves. Nobody, even the people on a beach or very close to the sea, can understand anything when the sea suddenly disappears. Big waves form and get bigger and bigger. Then tsunami waves reach the beach. The waves can be about 30 meters high, so they destroy all of the coast. Evet. Equinox, all in one. Tsunami'lerle ilgili parçayı okuduktan sonra kavrama sorularını cevaplandırmanız gerekiyor. Arkasından yazma aktivitemiz var. Okuyup araştırıp aşağıdaki soruyu cevaplayacağız. Which natural disasters can occur in your country? Sizin ülkenizde hangi doğal afetler olabilir? En azından 2 tane farklı doğal afet seçip onunla ilgili araştırıp bununla ilgili soruyu cevaplamanız gerekiyor. Mesela possible solutions or preventions, muhtemel çözüm yolları ya da bunu engellemenin yolları ile ilgili tavsiyelerde bulunacaksınız. Mesela earthquakes, there should be programs to educate the community. Toplumu eğitmek için programlar olmalı. Mesela bunlar ülkemizde zaten yapılıyor. AFAD ekipleri tarafından ve okullarımızda belirli gün ve haftalar programlarıyla eğitimler yapılıyor. Bunun dışında sel felaketi olabilir. Bunun dışında kuraklığı önlemek için neler yapılabilir? Buraya felaketleri ya da afetleri yazıp sağ tarafa da muhtemel önleme yolları ya da olduğu zaman hangi çözüm yolları üretilebilir onlara yazmanız gerekiyor. Speaking activity'de gelecekte dünyayı etkileyeceğini düşündüğünüz bir doğal afetle ilgili 5 dakikalık bir sunum hazırlayın diyor. PowerPoint'te sunum hazırlamanıza gerek yok ama buraya en azından 3 cümlelik bir paragraf yazarsanız gelecekte dünyayı etkileyeceğini düşündüğünüz, şu anda güncel konuları da kullanabilirsiniz. Ne yazık ki biz de şu anda doğal bir afetle uğraşıyoruz. Bununla ilgili görüşlerinizi buraya yazarsanız sevinirim. Arkasından kısa bir revision test var. Simple past tense ve past participle ikinci ve üçüncü hallerini bulabileceğiniz arkasında liste var ve 10. ünite ile ilgili test kitabımızdaki soruları da mutlaka çözmeniz gerekiyor. Kitabımız bittikten sonra mutlaka test çözmeye devam edin. Bunun akabinde size daha önce söylemiştim. Okuma faaliyetlerine devam etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili, bu ünitelerle ilgili ben size okuma parçaları ileteceğim. Ve bol bol okuma yaparak sınava hazırlanacağız. Teşekkür ederim.